Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu bölümde görmüş olduğunuz atkı modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bakın, atkımıza yakından bakalım. Böyle gerçekten boncuk gibi çok şık, çok güzel bir model oldu. O kadar kolay bir model ki gerçekten yapımını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Çok kolay. Böyle hemen akşamdan hazırlayıp sabahleyin kullanıp gidebileceğiniz bir model. Şimdi bunun için bir tane de bere hazırladım. Tam takım olarak yaptım arkadaşlar. Yine bu berenin de yapımını kanalımda bulabileceksiniz. Atkı videosunun hemen altında açıklama kısmına da linkini eklerim. Oradan ulaşabilirsiniz. Atkı için bir yumak ip kullandım. 100 gram 240 metre uzunluğunda bir ip kullandım arkadaşlar. Anti-peeling bebe yünüdür. İstediğiniz yünlerle yapabilirsiniz. Daha kalın yünlerle de yapabilirsiniz. Kalın ipliklerle de gayet güzel olacaktır. Şu modeli tam ortaya çıkacaktır. Bu ipe de çok yakıştı bence. Şimdi yapımına geçeceğiz arkadaşlar modelimizin. Atkımızı yaparken kaç metre yapacaksak, yani ben yetişkin bir model çalıştım ve 1 metre 70 santimlik bir atkı ördüm. Öncelikle 1 metre 70 santimlik bir zincir çekerek başlıyoruz. Eğer siz çocuk için yapacaksanız, mesela yeni doğan bir ölçüde hazırlayacaksanız eğer 80 santimlik bir zincir çekmeniz gerekiyor. 1-2 yaş olarak hazırlayacaksanız 1 metre 20 santimlik bir zincir çekmeniz gerekiyor. Yani uzunluk tam size kalmış. Ben yetişkin 1 metre 70 santim yaptım. Siz daha da büyük hazırlayabilirsiniz modeli. Yani 2 metre olarak da hazırlayabilirsiniz. Kız erkek için uygun bir modeldir. Şimdi dediğim gibi uzunlamasına, yani uzun olarak boyundan başlıyoruz. Boy kısmına, yani 1 metre 70 santimlik zincir çekerek başlıyoruz ve o zincirin üzerinde gidiyoruz modelimizi. Ben şimdi videoda size küçük bir parça üzerinde göstereceğim. Modelin nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü o kadar uzun bir video benim için zor olacaktır. O yüzden öncesinde hazırladım. Tüm aşamalarıyla sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle böyle birkaç tane zincir, biraz uzun zincirimizi çekelim. Evet, şimdi bakın, zincirlerimizi çekerken de çok sık zincirler çekmemeye gayret edelim. Böyle hafif uzatarak zincirlerimizi çekmemiz gerekiyor. Böyle iyice de yakınlaştırdım ki daha rahat görebilirsiniz diye. Şöyle dediğim gibi ben küçük bir parçada göstereceğim size. Amacım tamamen modeli göstermek. Videoda biraz böyle uzun, yani 1 metre 70 santimlik bir zincir çekip onun üzerinde size göstermek beni zorlayacaktır. O yüzden böyle küçük bir parçada sizlerle paylaşacağım. Benim için bu kadar yeterli. Siz dediğim gibi istediğiniz ölçüde bir zincir çekin. Yetişkin için yapıyorsanız 1 metre 70 santim, 1 metre 80 santim, 2 metreye kadar hazırlayabilirsiniz. Erkek yetişkinler için 2 metrelik yapabilirsiniz arkadaşlar. Ölçüleri yine durdukça veririm size. Şimdi bakın, ipimi doluyorum. Birinci değil, ikinciye. Şu şekilde tek kanadından alarak yapıyoruz. Bakın, tek kanadından alarak şöyle göstereyim. Yani şöyle ikili, şuradan değil de alt kısımdan değil de şu üst kısımdan tek kanadından alarak çakma trabzan yapacağım. İpimi dolamıştım. Tam da 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkıyorum. İpimi doladım. Batıyorum ve çıkarıyorum. Batıyorum ve çıkarıyorum. Bu sırayı tamamen çakma trabzan olarak gidiyoruz arkadaşlar. Ve ilmeklerimizi şu tek kanatlarından alarak örüyoruz. Bunu yapmamızın sebebi şöyle esnek olsun diye, sıkı olmasını istemiyoruz. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Böyle hafif gevşek gevşek de örün. Çok sıkmayın. Eğer eliniz sıkıysa 4 milimle de örebilirsiniz. Eğer aynı ipi kullanıyorsanız arkadaşlar. Böyle başa kadar ilerliyorum. Çakma trabzanla. İlk sıramız çakma trabzan. İpimi alıyorum. Batıyorum ve hepsini tek seferde çıkarıyorum.
İpimi alıyorum, batıyorum ve hepsini tek seferde çıkarıyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim. Dediğim gibi uzun bir zincir üzerinde geldiğimi varsayıyorum. Döndüm. Bir zincir çekiyorum. Hemen dip kısmına, yanındakine, bakın buraya, yanındakine bir tane çakma trabzan yapıyorum. İpimi dolamıyorum. Hiç dolamadım. Bir tane atlıyorum. İkinci ilmeğime sık iğne ile batıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere, aynı gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. İpimi dolamıyorum. Yanındakine değil, bir sonrakine sık iğne ile bağlıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere trabzan yapıyorum. Yani 2 defada çıkmalı ikili trabzan yapıyoruz. İpimi dolamadım. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapacağım. İkili trabzan yapıyorum. Bakın bir iki. İki kere de çıkıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciyi sık iğne ile bağlıyorum. İpimi doladım ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. Aynı yere trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Aynı yere ikili trabzan. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. İpimi doluyorum ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. En sondaki ilmeğime de aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bir atladım. En sondaki ilmeğime de aynı işlemi yaptım. Şimdi döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Şimdi döndürdüm. Bakın şu şekilde ilmeği değil, arka kanatlarından alarak yapacağım çalışmamı. Şöyle arka kanadından alarak çakma trabzan yapıyorum. Yani tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Yandaki ilmeğim yine arka kanadından alıyorum. Arka kanadından aldım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Yine arka kanadından alıyorum. Battım. Hepsini tek seferde topladım. Çakma trabzan yapıyorum. Arka kanatlarından işlem yapıyoruz. Sadece örnek kurduğumuz sırada ilmekleri yaptık. Şimdi arka kanatlarından alarak işlemlerimizi yapıyoruz. Bakın ilmeği değil, arka kanadından alarak yapıyorum işlemimi. Arka kanatlarından alarak devam ediyorum. Bakın örnek kendini göstermeye başladı bile. İlk sıramızı
Bu şekilde gitmiş olduk. Sondaki ilmeğimi de yine yapıyorum. Döndürüyorum. Bir sıra daha çakma trabzanla yine devam edeceğim. Yine arka kanadından alarak yapıyorum arkadaşlar. Bu 3 sıra boyunca devam edecek bu şekilde. İkinci sıramızı yapıyoruz. Yani çakma trabzanla 3 sıra örmüş olacağız. Yine arka kanatlarından alarak devam ediyorum. Bakın arka kanadından alıyorum. Devam ediyorum. Arka kanadından aldım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay. Hiçbir zorluğu yok. Biraz bizi zorlayacak olan hani uzunlamasına ördüğümüz için o sıra git gel birazcık zorlaştırıyor. Onun dışında model gerçekten çok kolay ve 1,5 yumakla bitebilecek 100 gram 240 metre 1,5 yumakla bitebilecek bir atkı arkadaşlar. Beresi için de bir yumak kullandım. Yani tam takım olarak 2,5 yumaktan çıkacak bir atkı. Tabi daha fazla uzun yapmak isterseniz daha fazla ip gidecek. Kısa yapmak isterseniz de bir yumakla, yani yeni doğan için bir yumakla bitebilecek bir atkı çalışması. Evet, arka kanatlarından alıyorum. İkinci sıramdı bu. Yani örnekten sonra çakma trabzanlı ikinci sıramız. Döndürüyorum. Bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Bir sıra daha örüyorum ve yine arka kanatlarından alarak örüyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi normal ilmeklerimize batacağız. Bakın örnekli sıramızı yaparken arka kanatlardan değil normal ilmeklerimizden batarak ilerleyeceğiz. Şimdi ilkine arka kanat değil normal ilmeğimize batıyoruz. İlkine battım, çakma trabzan, çıktım. İpimi dolamıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. İpimi doladım. Aynı yere trabzan. Evet, bu sıramızı da bu şekilde gidiyoruz. Sondaki ilmeğimi de yine aynı şekilde yapıyorum. Döndürdüm. Bir zincir çektim. Ve arka kanadından işlemlerimi yapıyorum artık. 3 sıra çakma trabzan sırası gideceğim ve arka kanadından alarak gideceğim arkadaşlar. Batıyorum. Arka kanatlarından alarak gidiyorum. Arka kanadından çakma trabzan yapıyorum. Yani tek seferde çıkıyorum. İpimi doluyorum, batıyorum. Tığımda 3 tane var. Tek seferde çıktım. Evet, örneğimiz bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Yani böyle rengarenk yapın, takım yapın çocuğunuza, kendinize, eşinize tam takım olarak kullanın. Hediye yapın, satışını yapın. Çok kolay. Dediğim gibi hemen yap çık olayı. Akşamdan yapın, sabahleyin çıkın.
kullanıp çıkın arkadaşlar. Takıp çıkın. 3 sıra çakma trabzan sırası gideceğim yine. Daha sonrasında yine örnekli kısmı devam ettireceğiz. Şöyle bakın, gerçekten böyle boncuk gibi o kadar güzel bir görüntü oldu ki ben bayıldım gerçekten buna. Böyle farklı farklı iplikler ve kalın iplikle de çok güzel duracaktır eminim. Bunda da böyle boncuk gibi durdu. Çok şık. Şimdi kaç sıra yaptım atkımda şöyle göstereyim. Bütün sıralarımızı, yani şu kısımlarını sayıyorum. Örnekli olarak 1, 2, 3, 4 sıra örnekli kısmımız var. Şöyle göstereyim bakın. 1, 2, 3 ve 4 sıra örnekli kısım yaptım. Ben kızımı hazırladım. Çok geniş bir atkı istemediği için bu boyutlarda yaptım. Ama siz daha da fazla geniş isterseniz devam edin. Yani 4 değil 5 sıra yapın. Bitişimizde şöyle, ilk sırada bir sıra çakma trabzanla başlamıştık. En son bitişimizde yine bir sıra çakma trabzanla bitiriyoruz ve atkımızı sonlandırıyoruz. Yani bitişini o şekilde yapıyoruz. İsterseniz 5 sıra örnek koyun ama bitişi bir sıra çakma trabzanla bitsin ki her iki tarafı da bu şekilde eşit görünsün arkadaşlar. Evet, böyle daha net görünsün. Bakın, bir sıra çakma trabzanla başladım. Bir sırada yine çakma trabzanla sonlandırdım. Dediğim gibi genişliğini istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Anlatımı da bu şekildeydi. Çok kolay. Atkısıyla, beresiyle birlikte tam takım olarak yapıp kullanın arkadaşlar. Kesinlikle pişman olmazsınız bu takımdan. Keyif alarak böyle her rengini yapasınız gelir. Emin olabilirsiniz. Evet, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Hepinizin eline koluna sağlık. Yaptığınız ürünleri Instagram'dan benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanal ismimle aynı isimli Instagram adresim var. Oradan benimle DM'den paylaşabilirsiniz. Ben de görürüm ve mutlu olurum. Yorumlarınıza da destek olursanız çok sevinirim. Ne kadar çok yorum o kadar fazla kişiye hitap edebilmemi ve belki de sürekli video paylaşmamı sağlayacak. Yani her gün yeni videolar gelmesini istiyorsanız bol bol yorumlarınızla ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.